Merhabalar, bugün sizlere Tanrı beni hayat kadınlarını öldürmekle görevlendirdi sözüyle 1974-1980 yılları arasında 13 kadını öldürmekle suçlanan ve yargılanan Peter Satliffe'nin hikayesinden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Peter Satliffe, Bingley, West Riding of Yorkshire'da işçi sınıfından bir ailede dünyaya geldi. Ebeveynleri, John William Satliffe ve Connemara yerlisi olan karısı Kathleen Francie'di. Kathleen bir Roma Katoliğiydi ve John, St. Wilfrid's yerel Anglikan Kilisesi'nin korosunun bir üyesiydi. Çocukları annelerinin Katolik inancına göre büyütüldü ve Satliffe kısa bir süre sunak çocuğu olarak hizmet etti. Satliffe, çocukluğu ve erken ergenliği boyunca hiçbir anormallik belirtisi göstermedi. Kardeşlerinden biri, babalarının tacizci bir alkolik olduğunu itiraf etti ve bir keresinde, erkek kardeşi 4 veya 5 yaşındayken tartıştıktan sonra Noel masasında sandalyesinde oturduğu için Satliffe'in kafasında bir bira bardağı kırdığını belirtti. Babaları da çocuklarını kemerle kırbaçlardı. Satliffe, ergenliğinin sonlarında röntgenciliğe karşı büyüyen bir takıntı geliştirdi ve fahişeler ve onların hizmetlerini arayan erkekler hakkında casusluk yapmak için çok zaman harcadı. Bildirildiğine göre yalnız bir adam olan Satliffe, 15 yaşında okulu bıraktı ve 1960'larda mezar kazıcı olarak 2 görevde dahil olmak üzere basit işte çalıştı. Bu mesleği nedeniyle ürkütücü bir mizah anlayışı geliştirdi. Satliffe, Kasım 1971 ile Nisan 1973 arasında Bear Television fabrikasında bir paketleme hattında çalıştı. Satıcı olarak yola çıkması istenince bu görevi bıraktı. Bear Televizyon'dan ayrıldıktan sonra Satliffe, Nisan 1973'ten itibaren Britannia Works of Anderton International'da gece vardiyasında çalıştı. Şubat 1975'te işten çıkarıldı ve 400 sterlinlik ödemenin yarısını ağır vasıta, HGV sürücüsü olarak eğitim almak için kullandı. 5 Mart 1976'da Satliffe, kullanılmış lastik hırsızlığı nedeniyle görevden alındı. Bradford'daki Canal Road sanayi sitesinde T&W Clark Holdings, Ltd. için ağır vasıta sürücüsü olarak iş bulduğu Ekim 1976'ya kadar işsizdi. Satliffe'in genç bir adam olarak fahişeleri işe aldığı bildirildi ve bir fahişe ve onun takipçileri tarafından dolandırıldığı kötü bir deneyim yaşadığı tahmin ediliyor. Eylemlerine ilişkin diğer analizler, fahişelerin hizmetlerini gerçekten aradığına dair kanıt bulamadı. Ancak yine de Leeds ve Bradford sokaklarında taciz etmelerini izlemekte dahil olmak üzere fahişelere karşı bir takıntı geliştirdiğine dikkat etti. Satliffe, 14 Şubat 1967'de Sonya Sızurma ile tanıştı. 10 Ağustos 1974'te evlendiler. Sonya birkaç kez düşük yaptı ve kendilerine çocuk sahibi olamayacağı bilgisi verildi. Öğretmen yetiştirme kursuna devam etti ve bu sırada bir dondurma kamyoneti sürücüsüyle ilişkisi oldu. Sonya 1977'de kursu tamamlayıp öğretmenliğe başladığında, o ve Satliffe maaşını, 26 Eylül 1977'de taşındıkları ve Satliffe'in tutuklandığı sırada yaşadıkları Hatton'daki Altı Garden Lane'de bir ev satın almak için kullandılar. Aslında her şey burada gün yüzüne çıkacaktı. Acımasız katil çoktan başlamıştı seri cinayetlerine. Kırmızı ışık bölgelerinde savunmasız kadınları hedef aldı ve Leeds ve Bradford'da çalışanlar, kendisine Tanrı'nın sesi tarafından öldürmesinin söylendiğini iddia eden Satliffe sonunda yakalanana kadar sürekli terör içindeydi. Çarpık katil, kurbanlarına acımasız bir güçle saldırarak üzerlerinde ağır yaralar açtı. Net olarak bilinen kurbanlar: Wilma McCann, Emily Jackson, Rene Richardson, Patricia Atkinson, Wayne MacDonald, Jean Jordan, Yvonne Pearson, Helen Ritka, Vera Milliard, Josephine Whittaker, Barbara Leach, Marguerite Walsh ve Öpkweli Satliffe'in bilinen 13 kurbanıdır. Diğer ölümlerden sorumludur. Katil ayrıca en az 9 kadına daha saldırarak onlarda ağır yaralar açtı. Satliffe'in ilk kez 1969'da Bradford'da kendisini dolandırdığını iddia ettiği bir seks işçisini ararken bir fahişeye saldırdığında grev yaptığı biliniyor.
Taşla dolu bir çorapla kadının kafasına vurdu ve onu ağır şekilde yaraladı. Ancak kurbanı suçlamaları takip etmek istemedi ve Sutcliffe cezasız kaldı. Sutcliffe'in 6 yıl boyunca başka bir saldırı düzenlediği bilinmiyor. Ancak 5 Temmuz 1975'te Anna Roguski'ye tek başına yürürken çekiçle saldırdı. Ayrıca karnını bıçakla kesti ama bir komşu tarafından görüldü ve rahatsız olan Sutcliffe kaçtı. Cesur Anna çektiği çetin sınavdan sağ çıktı ama psikolojik olarak yaralı kaldı. Sadece bir ay sonra Sutcliffe, Olive Smelt'i arka tarafından bıçakladı ancak Olive'in korkunç yaraları vardı ve çektiği çetin sınav nedeniyle klinik depresyonla mücadele etmek zorunda kaldı. 27 Ağustos'ta, 14 yaşındaki Tracy Brown, bir kır yolunda yürürken kafasına arkadan vurduğu bir sonraki kurbanı oldu. Sutcliffe yaklaşmakta olan bir arabayı görünce kaçtığında Tracy hayatını kurtardı, ancak acil beyin ameliyatı olması gerekti. Masum kurbanlarını ciddi şekilde yaralamakla yetinmeyen Sutcliffe, ilk cinayetini 30 Ekim 1975'te işledi. Boynundan, göğsünden ve karnından 15 yerinden bıçaklanan 4 çocuk annesi Wilma McCann'in ölümü, ailesinde yıkıcı bir boşluk bıraktı. Kalbi kırık kızlarından biri, annesinin ölümünün neden olduğu onlarca yıllık depresyonla mücadele ettiği bildirildikten sonra 2007'de kendi canına kıydı. Büyük bir polis soruşturması başlatıldı, ancak Sutcliffe yakalanmadı ve giderek artan vahşi cinayet serisine devam etmekte özgürdü. Sutcliffe'in bir sonraki cinayetini gerçekleştirmesinin üzerinden 3 ay geçmişti ve şiddeti artık kontrolden çıkmıştı. Emily Jackson, ailesinin ciddi mali sıkıntıya düşmesi üzerine, kocasının da onayıyla bir minibüsü fahişe olarak çalışmak için kullanıyordu. 42 yaşındaki, Ocak 1976'da Sutcliffe saldırdığında Leeds'te çalışıyordu. Cesedini çöp dolu bir avluya sürüklemeden önce kafasına çekiçle vurdu ve tornavidayla boynuna, göğsünden ve karnından 52 kez bıçakladı. Son bir korkunç harekette, Emily'nin bacağına o kadar sert vurdu ki kalçasında çizik izleri bıraktı. Aynı yılın Mayıs ayında bir sonraki kurbanı Marcella Clayton oldu. 20 yaşındaki kadına, onu evine bırakmak için teklif ettiğinde bir partiden eve yürüyordu. Seri katil kafasına çekiçle vurdu. Hayatta kalmasına rağmen, Marcella 4 aylık hamileydi ve saldırı düşük yapmasına neden oldu. Bununla birlikte cesur genç kadın, saldırganın duruşmasındaki en önemli tanıklardan biriydi ve onun ifadesi, saldırganın mahkumiyetini sağlamlaştırmasına yardımcı oldu. 1977'de Sutcliffe'in öldürücü öfkesi gerçekten mide bulandırıcıydı. O yılın Şubat ayında Leeds'te seks işçisi Rene Richardson'u öldürdükten sonra cesedini bıçakla parçaladı. Yine bir fahişe olan Patricia Atkinson, dairesinde katledildi ve yine Sutcliffe, bu sefer de çarşaflarda çizik izleri bıraktı. Tezgahtar Wayne MacDonald öldürüldüğünde sadece 16 yaşındaydı. Maureen Long, Sutcliffe'in bir sonraki potansiyel kurbanıydı ve onu ciddi şekilde yaralamasına rağmen, kaçtı ve hayatta kaldı. Yıkıcı bir şekilde, bu sefer bir tanık vardı ama Sutcliffe'in arabasını yanlış teşhis ettiler ve yüzlerce polisin binlerce arabayı kontrol etmesine rağmen Sutcliffe hala yakalanmamıştı. Manchester'dan Jean Jordan, Sutcliffe tarafından öldürülen bir sonraki seks işçisiydi. Ona verdiği 5 sterlinlik bir banknotun izinin kendisine kadar sürülebileceğini fark ettiği için onu öldürdüğünü iddia etti. Onu öldürdükten sonra parayı geri almak için cesede geri döndü ama parayı bulamadı ve vücudunu parçaladı. Jean, cesedinin atıldığı yere yakın bir araziye sahip olan eski Coronation Street yıldızı Bruce Jones tarafından keşfedildi. Ancak, Sutcliffe tarafından kendisine verilen 5 sterlinlik banknotu çantasının gizli bir bölmesine saklamıştı ve polis, West Yorkshire'daki Shipley ve Bingley'deki 2 banka şubesine kadar izini sürebildi. Önümüzdeki birkaç ay içinde, Sutcliffe de dahil olmak üzere 5000'den fazla erkek memurlar tarafından sorguya çekildi ancak bir mazereti vardı ve polis, onun olaya karışmadığına inandı. Leeds'in başka bir seks işçisi olan Marilyn Moore, 14 Aralık 1977'de bir sonraki kurbanı oldu. Ancak bu kez hayatta kaldı ve dedektiflere saldırganın ayrıntılı bir tanımını verdi.
Vea'nın öldürülmesinden bir yıldan az bir süre sonra, polis onun katilini aramayı bıraktı ve bir kez daha cinayet işlemekte serbest kaldı. Yvonne Pearson, Bradford'da bir çekiçle dövülerek öldürüldüğünde sadece 21 yaşındaydı. Sutcliffe onu öldürdükten sonra göğsünde aşağı yukarı zıpladı ve atılmış bir kanepeden atkılı ağzına tıktı. Cesedi 2 ay sonra bulundu. Yvonne'yi öldürdükten sadece 10 gün sonra Sutcliffe, 18 yaşındaki seks işçisi Helen Ritka'yı soyup önce vücudundan sonra kafasına 5 kez vurarak öldürdü. Vera Millard, Manchester Royal Infirmary'nin otoparkında ona saldırdığında, 1978'deki son kurbanı olacaktı. Josephine Whittaker, 4 Nisan 1979'da Sutcliffe'in kurbanlarından biri olduğunda 19 yaşında bir inşaat kooperatifi memuruydu. Öldürüldüğünde Halifax'ta eve yürüyordu ve polis, katilden geldiği iddia edilen kayıtlı bir mesaj aldığında Sutcliffe'in izinden gidiyordu. "Ben Jack. Görüyorum ki beni yakalamakta hiç şansın yok. Sana büyük saygım var George, ama beni takip etmeye başladığından 4 yıl öncesinden daha yakın değilsin." Konuşan adamın güçlü bir Kuzeydoğu aksanı vardı ve memurlar araştırmalarını ülkenin o bölgesine odakladılar. Ancak, suçtan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan işsiz John Humble tarafından gönderilmişti bu mesaj. Barbara Leach, 1 Eylül 1979'da Sutcliffe tarafından öldürüldüğünde ve cesedi bir tuğla yığınının altına atıldığında Bradford Üniversitesi'nde öğrenciydi. Sutcliffe bir kez daha polis tarafından sorguya çekildi, ancak şüpheli olarak görülmedi. Ancak daha sonra, Nisan 1980'de Sutcliffe alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. Hapishanede değil, yargılanmayı beklerken 2 kadını daha öldürdü. İlki, Ağustos 1980'de öldürüldüğünde 47 yaşında olan Marguerite Walsh, ikincisi ise Leeds Üniversitesi öğrencisi Ökkueline Hill'di. Sutcliffe'in bilinen son cinayet kurbanı olduğunda ve cesedi çorak arazide bulunduğunda sadece 20 yaşındaydı. O sırada diğer 3 kadın saldırılarından sağ kurtuldu. Upadhyaya Bandara, Maureen Lee ve Teresa Sykes. Nihayet 2 Ocak 1981'de Sutcliffe, Sheffield'de arabasında 24 yaşındaki seks işçisi Olivia Rivers ile polis tarafından durduruldu. Hızlı bir kontrol, sahte plakalı bir araba kullandığını ve gözaltına alındığını ortaya çıkardı. Kenara çekildiği alanda yapılan aramada ayrıca bir bıçak, çekiç ortaya çıkarıldı. Yorkshire delicisinin cinayet çılgınlığı sırasında kullandığı tüm aletler. Ancak polis karakolunda çıplak arandığında, memurlar öldüreni yakaladıklarını anladı. Sutcliffe pantolonunun altında, cinsel organlarını açığa çıkaran ters V yakalı bir süveter giyiyordu ve kurbanlarının vücutlarının üzerine diz çökerken çizilmemesi için dizlerini dolduruyordu. Sutcliffe 2 gün sorgulandıktan sonra cinayetleri itiraf etti. Ancak kendisine Tanrı tarafından seks işçilerini öldürmesinin söylendiğini iddia etti. 2 haftalık bir duruşmanın ardından Sutcliffe, korkunç cinayetlerden suçlu bulundu ve 20 ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 1981'deki mahkumiyetinden 3 yıl sonra, Sutcliffe paranoid şizofreni teşhisi kondu ve yüksek güvenlikli bir hastaneye nakledildi. Ancak 4 yıl önce, hapishane nüfusuna geri gönderilmek üzere zihinsel olarak uygun bulundu ve Durham'daki HP Frankland'a nakledildi. Polis 9 kez sorguladı ama cinayetlerine devam etmişti. Adaletsizlikti, bu çok kalp kırmıştı. Mahkemede Sutcliffe beni daha önce yakalayamamaları bir mucize. Oysa ellerinde her türlü bilgi vardı demişti. Polis toplam 2,5 milyon saat mesai harcamasına ve 11.000 sorgulama yapmasına rağmen Sutcliffe'yi 6 yılda yakalayabilmişti. Sutcliffe, polis tarafından 9 kez sorgulanmasına rağmen cinayetlerine devam etmişti. Peter Sutcliffe'in kurbanlarının yaşları 16 ila 42 arasında değişiyor. Sutcliffe'in kurbanlarının hepsi seks işçisi değil. Bir hapishane hizmetleri sözcüsü, Sutcliffe'in tutuklu bulunduğu yerden 3 mil uzaktaki North Durham Üniversite Hastanesi'nde öldüğünü doğrulamıştı. Önce şüpheli bir kalp krizi nedeniyle tedavi gördükten sonra daha önce hapishaneye dönmüştü. Ancak koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye geri gönderilmişti.
virüs tedavisi görmeyi reddettiği anlaşılmıştı. Sutcliffe, diyabet ve obezitede dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunu yaşadı. 70 yaşındaki eski eşi Sonia, hala evli ve eşiyle birlikte yaşıyor. Sutcliffe ise neredeyse 40 yılını hapishanede geçiriyor ve burada diğer mahkumlar tarafından sol gözünde tamamen ve sağ gözünde kısmi görme kaybına neden olacak bir saldırı da dahil olmak üzere 4 saldırının kurbanı oldu. Ekim 2020'de şüpheli bir kalp krizi geçirdiği görülmüştür. Daha sonra, COVID-19'a yakalandıktan sonra tedaviyi reddetti ve sonunda 13 Kasım 2020'de 74 yaşında hastalıktan ölmüştür. Böylece Yorkshire Ripper'ın hayatı sona erer. Pek çok hayata silinmez bir şekilde damgasını vuran, İngiliz suç haberlerinin ve ötesinin en karanlık sayfalarından birini yazan bir konu. Hikaye bugün hala tartışılmaya devam ediyor. Netflix platformu, işlenen suçlardan Sutcliffe'in yakalanmasına kadar olan olayları anlatan The Ripper adlı konuyla ilgili bir belgesel yayınladı. Sutcliffe'in en küçük erkek kardeşi, seri katilin kendisiyle akraba olmasına rağmen kendisinde ölmesinin rahatlama verdiğini söylüyor. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik. Sonuç ne olursa olsun, bu üzücü davanın tüm taraflar için adaletin sağlanması umuduyla. Sizlerin düşünceleriniz nelerdir? Görüşmek dileğiyle.